Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel bir Prada model çantayla karşınızdayım. Hemen bir hızlıca çantamı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi çantamızın eni 25 santim, yüksekliği ise 17 santim. Şimdi bu enini verirken arkadaşlar şu yan cepleri hesaba katmadım. Yan cepleri de dahil ederseniz 33 santim ediyor. Şimdi çantada arkadaşlar 4 adet. Bakın şu şekilde, çıt çıtlı, daha doğrusu şöyle mekanizmalı, 1 adet de fermuarlı, cebimiz var. Çanta çok güzel. Ben, daha önceki çanta modellerimde olduğu gibi bu çantayı da yine fermuarlı özür dilerim, astarlı olarak kullanacağım. Yalnız bu çanta için bağımsız bir astarlama videosu yapmadım. Daha önce yapmış olduğum bir çantanın astarlama videosunu, aşağıya açıklamalar kısmına link olarak link olarak bırakacağım. Bu videodan faydalanarak kendi çantalarınızın astarını kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın çantamı yine şöyle bir, kendi etrafında çevirerek göstereyim size. Çok güzel bir çanta arkadaşlar. Tabii şu an içi, boş olduğu için, bir miktar potluk var. Şöyle bir düzelteyim, yine göstereyim size arkadaşlar. Ben 2 renk olarak çalıştım ama sizler dilerseniz tek renk olarak da bu çantayı çalışabilirsiniz. Şimdi ben yine lafı çok uzattım biliyorum. Hızlıca çantamızın yapımına geçmek istiyorum ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi hızlı bir şekilde öncelikle bir malzemelerimi göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ben bu çantada bakın mint ve de vizon rengi 2 farklı renkte ip kullandım. Sizler dilerseniz tek renk olarak da çantanızı örebilirsiniz. Benim ipim arkadaşlar ribbon polyester ip olarak geçiyor. Bakın ribbon olması demek ipinizin şu şekilde yassı olması anlamına geliyor. Bu arada 5 milimetrelik ip olarak geçiyor. Maalesef buradan ipin markasını veremiyorum ama yorumlar kısmından soran arkadaşlarıma ayrıca iplerimin de markasını veririm. Şimdi bakın iplerimi bir kenara bırakacağım öncelikle. Bu arada tığ numaram benim 4 numara. Sizler elinizin sıkılık ayarına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi normalde bu kalınlıkta bir ip için benim aslında elim sıkı. Daha kalın bir tığ kullanmam gerekirdi ama polyester ip arkadaşlar gevşek örülmeyi sevmez. Dolayısıyla ben 4 numara tığ kullanmayı tercih ettim. Şimdi tığımı da bir kenara bırakayım. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar çantamızda toplam 5 adet cep var. Ceplerden 2 adedi normal bakın şu şekilde klipsli olacak. Bir tanesi ise fermuarlı olacak. Bakın klipsli cep için şu şekilde bir cep klibi tercih ettim. Arkasında tırnakları var arkadaşlar şu şekilde. Çantanıza taktıktan sonra bakın dilerseniz içe doğru, dilerseniz dışa doğru şu tırnaklarını büküyorsunuz. Ben genellikle dışa doğru bükmeyi tercih ediyorum. Şimdi bakın bunu ceplerimiz için kullanacağız dedik ama bakın cep için ayrıca bir de fermuar kullanacağız. Şimdi fermuar yalnız bize 2 adet gerekecek. Çünkü biri büyük cebimiz için, diğeri ise çantanın ağız bölümü için bu fermuarlı bir çanta olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 2 adet fermuara ihtiyacımız olacak. Bakın ben çantamın direkt renginde fermuar bulamadığım için şu şekilde yeşillerin tonlarında bir fermuar bulabildim. Bunu tercih ettim ama zaten fermuarımız çok fazla görünmeyeceği için sıkıntı da olmayacak. Fermuar ölçüsü veremeyeceğim arkadaşlar size. Çünkü çantanızı örüp bitirdikten sonra bunu ölçü alarak kendinizin belirlemesi gerekiyor. Aynı ipi kullansak bile elimizin sıkılığı aynı olmayacağı için dolayısıyla çantamız bittikten sonra çantamızın ölçüleri de aynı olmayacaktır. Bu sebeple arkadaşlar fermuarınızı videonun ilerleyen aşamalarında göstereceğim size zaten nasıl ölçü alacağınızı. Ölçünüzü alarak kendinizin belirlemesi gerekiyor. Şimdi fermuarı da bir kenara bırakalım. Şimdi arkadaşlar çanta sapı için bakın ben şu şekilde buna çanta sapı klipsi deniyor ama farklı muhtelif adları da var. Çanta sapı klipsi kullanacağım. Bakın bu aparatın şöyle göstereyim size.
Bakın şurada küçük delikleri var. Çanta sapımızı örüp bitirdikten sonra bakın şu içe yerleştireceğiz ve şöyle göstereyim zaten şu şekilde vidalarıyla satılıyor. İçine yerleştirdikten sonra bakın şu vidalarla çanta sapımızı içerisine tutturacağız. Alırken muhakkak vidalarıyla almayı unutmayın. Bazı klipsler arkadaşlar vidası kendi üzerinde oluyor. Bu konuda da bir bilginiz olsun. Şimdi bunun dışında bir de arkadaşlar şu şekilde 4 adet halkaya ihtiyacımız olacak. Benim kullanacağım halkalar şu şekilde bakın açılıp kapanabilen halkalardan. Halkalarımızı da bir kenara bırakalım. Fermuarımızı arkadaşlar çantaya dikeceğiz. Dolayısıyla bakın çantanızın rengine yakın bir renkte dikiş ipliğine ve de dikiş iğnesine ihtiyacımız olacak ve son olarak arkadaşlar muhakkak bir adet çakmağınız da yanınızda bulunsun. Çünkü bakın polyester ipler bakın şu şekilde göstereyim size. Polyester ipler bakın sökülme meyilimindedir. Bakın şu şekilde tuttuğunuzda sökülüyor arkadaşlar. Biz örgümüzü yaptıktan sonra iplerimizi gizleyeceğiz ya arkadaşlar. Bu ipleri ucunu yakmak için bir çakmağa muhakkak ihtiyacımız olacak. Şimdi malzemelerimiz arkadaşlar bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şunu da yanıma almıştım size gösterebilmek için. Bakın ipim 200 grama 200 metre şeklinde kalınca bir ip. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi malzemelerimiz bu şekildeydi. Hızlıca artık çantamızın yapımına başlayabiliriz. Şimdi çantamızın gövde parçasının yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu göstermiş olduğum parça çantanın ön ya da arka parçasını oluşturacak parçalardan biri. Bir adedini ben ördüm, diğerini arkadaşlar şimdi birlikte öreceğiz. Bakın bunun için öncelikle ipimizle şu parçayı da bir kenara bırakalım. 29 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bakın bu bizim kilit zincirimiz. Bu aşamada arkadaşlar bu kilit zincirini çok güzel sıkılayın ki sonradan burada bir boşluk oluşmasın. Şimdi arkadaşlar 29 adet zincirimizi sayarken bu ilk çektiğimiz zinciri dahil etmeyeceğiz. Bakın şimdi saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar bu arada çok sıkı çekmeyin zincirlerinizi. Elinizin ayarından bir tık gevşek olsun arkadaşlar çektiğiniz 27, zincir. 28, 29. Şimdi arkadaşlar 29 adet zincirinizi çektikten sonra bakın zincirimizin bu şekilde bir düz yüzeyi var. Bir de bakın arkasını çevirdiğim zaman ters yüzeyi var. Şimdi biz bu ters yüzeyde bakın dikkat ederseniz şöyle tek başına duran ipler var. Bu iplere batmak suretiyle bir sıra boyunca sık iğne yapacağız. Şimdi bunun için arkadaşlar bakın son çekmiş olduğunuz zinciri atlayın. Sondan bir önceki zincirin bakın tersinde bulunan ipin içerisine geçin. Bir adet ilmek alın buradan. Almış olduğunuz ilmeği bir miktar uzatın. Ardından sık iğnenizi yapın. Bakın hemen bir tane daha yapalım. Bakın sıradaki zincirin tersinde bulunan ipin içerisine geçiyorum. Buradan bir adet ilmek alıyorum. Almış olduğum ilmeği bakın şöyle bir miktar uzatıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar her zincirin şu tersinde bulunan ipin içerisine geçip bir adet ilmek alıp sık iğnelerinizi yapmak suretiyle sırayı tamamlayın. Şimdi arkadaşlar bakın birinci sıramızı tamamladık. Bu sıranın sonunda toplamda 28 adet sık iğne elde etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi bu polyester ip olduğundan arkadaşlar ütülenmiyor bildiğiniz gibi. Onun için arada bir şöyle elinizle bir el ütüsü yaparsanız örgünüz daha düzgün gelir. Şimdi her sıra geçişlerinde arkadaşlar bir üst sırayı geçerken öncelikle bir adet zincir çekmeyi unutmayın. Ben zincirimi çekmiştim zaten bakın sökeyim şöyle yeniden birlikte çekelim. Bir adet zincirimizi çektik. Ardından örgümüzü çevirelim. Şimdi sadece ikinci sıraya mahsus olmak üzere birinci ve sonuncu.
Sık iğnelerin tepe boşluğuna birer adet fazladan sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın, ilk sık iğnem benim burası. Hemen buraya girdim, bir adet ilmek aldım, sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı boşluğa yeniden giriyorum. Bakın, bir tane daha sık iğne yapıyorum. Son boşluğumuz hariç, bakın şu son boşluk hariç, geri kalan tüm boşluklara sadece birer adet sık iğne yaparak devam edelim. Şimdi geldik son boşluğumuza. Bakın, ilk tepe boşluğuna 2 adet sık iğne yapmıştım. Geri kalanlara birer adet sık iğne yaptım. Son sık iğnenin tepe boşluğuna geldiğimde, bakın bu birinci sık iğnem. Aynı boşluğa ikinci sık iğnem. Dolayısıyla başta ve sonunda birer adet arttırmış oldum. Şimdi arkadaşlar, arttırmaları dediğim gibi sadece ikinci sırada yaptık. Geri kalan sıralarda herhangi bir arttırma yapmayacağız. Bakın, bir adet zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Ardından örgümü çeviriyorum. Bu arada ikinci sıranın sonunda 28 olan sık iğne sayımızı 30'a çıkardık. Şimdi dolayısıyla bizim artık 30 adet sık iğnemiz var. Bu bizim ikinci sıramızda arkadaşlar. Toplam bir 16 sıra örmemiz gerekiyor. Herhangi bir arttırma yapmadan. Bakın, ilk sık iğnenin tepe boşluğuna girdim. Bir adet sık iğne yaptım. Bir sonrakinin tepe boşluğuna girdim, bir adet sık iğne yaptım. Bakın, bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi ikinci sıramızdayız. Bunu 16 sıraya tamamlamamız gerekiyor. Yani 14 sıra daha örmemiz gerekiyor. Herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadan arkadaşlar, her sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğnenizi yapın. Sıra başlarına geldiğinizde, yani sıra sonuna geldiğinizde bir üst sıraya geçmek için bir adet zincir çekmeyi unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar toplam 16 sıra örelim, ardından yeniden görüşelim. 16 sırayı tamamladık arkadaşlar. Bakın, hemen bir ölçülerini vermek istiyorum size. 16 sıranın bitiminde bakın arkadaşlar, çantamın bir parçasının eni 25 santim oldu. Boyu ise 13 santim oldu. Şimdi daha sonra çerçeve yaptıktan sonra tabii ki bu ende bir miktar daha genişleme olacak. Şimdi arkadaşlar, bakın bu sırada şimdi diğer parçayı bir hemen almak istiyorum. Bakın, 16 sıramız bizim şu gördüğünüz miktar. Şimdi şu iki kenarda görmüş olduğunuz bölümü yapacağız. Bakın, bunun için hemen öncelikle bir adet zincir çekin ve bir üst sıraya çıkın. Ardından örgünüzü çevirin. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bakın bir 4 adet sık iğne yapalım. Bakın, 1, 2, 3, 4. 5. ve 6. sık iğnelerin tepe boşluğuna birlikte girip bakın arkadaşlar, kesme yapacağım bakın. 5.'nin tepe boşluğuna girdim. Ardından bakın, ilmeğimi kapatmıyorum. Bir sonrakinin yine tepe boşluğuna girdim, ilmek aldım. Bakın, tığımın üzerindeki 3 adet ilmeği tek seferde topladım. Bir miktar sıkı yapın arkadaşlar ki bu bölüm çok geniş durmasın. Şimdi bir adet zincir çekip örgümüzü yine çevirdik. Şimdi arkadaşlar, şu an benim 5 adet sık iğnem var örgümün sol tarafında. Bakın, ilk ilmeğe bu iç taraftan arkadaşlar her defasında kesme yapacağız. Bakın, ilk ilmeğe girdim, ilmek aldım, tığımda bekletiyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna girdim, yine ilmek aldım. Bakın, 3 adet ilmeğim oluştu. Bunları tek seferde topladım. Geri kalan 3 adet sık iğneye direkt birer adet sık iğne yapıyorum. Bu da benim bakın sonuncu sık iğnemdi. Şimdi yeniden bir adet zincir çektik ve yeniden örgümüzü çevirdik. Şimdi arkadaşlar, bir önceki sırada toplam 4 adet sık iğnemiz olmuştu. Bakın, bu durumda ilk 2 sık iğneyi öreceğim. Son kalan 2 adet sık iğneyi bakın yine birlikte örüp kesme işlemi yapacağım. Dolayısıyla arkadaşlar, bu sıranın sonunda şu bölümde 3 adet sık iğnem kaldı. Yine bir adet zincir çektim, örgümü çevirdim.
Kamerayı bir miktar salladım arkadaşlar. Çok özür dilerim sizden. Şimdi bakın 3 adet sık iğnem var. Bakın ilk, sık iğnenin tepe boşluğuna girdim, bir ilmek aldım, beklettim. İç tarafta ne dedik? Her defasında kesme yapıyoruz. Bir sonrakine girdim bakın. Tığımın üzerinde oluşan 3 adet ilmeği tek seferde kapatarak bakın buradaki sayıyı bu sıra sonunda 2'ye düşürdüm. Şu an benim artık 2 adet sık iğnem var. Yeniden 1 adet zincir çektim. Yine örgümü çevirdim. Arada kamerayı sallıyorum arkadaşlar. Hepinizden çok özür dilerim. Şöyle bir miktar sabitleyeyim. Evet. Şimdi 2 adet sık iğnem kaldı. Ne yapıyorum? Birinciye girdim. Ardından ikinci sık iğnemin tepe boşluğuna girdim. Ve bakın tek seferde toplayarak sık iğne sayımı teke düşürdüm. Bir adet zincir çektim. Örgümü yeniden çevirdim. Bu defa arkadaşlar bu bir adet sık iğnenin tepe boşluğuna yine giriyoruz. Bir adet sık iğne yapıyoruz. Ardından bir adet zincir çekip ipimizi keseceğiz. Bir miktar uzun tutun arkadaşlar, sökülmeyecek kadar. Ardından bakın ipimizi keselim. Ve bu bölümü güzelce bir sıkılayalım. Şimdi burada yaptıklarımızın aynısını bu tarafta da yapacağız arkadaşlar. Yalnız bakın biz en son bu taraftan örmeye başladığımız için örgümüzün diğer tarafından örmeye başlayacağız. Şimdi örgünüzü çevirin. Öncelikle hemen bir adet ilmek oluşturun ve bu ilmeğin şu alt kısmını güzelce bir sıkılayın ki sökülmesin. Şimdi arkadaşlar 6 adet ilmek sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu altıncıya bakın tığımı geçirdim, ilmeğimi arkaya doğru çektim ve bunu bir adet zincirle tutturacağım. Bakın bir adet zincirle tutturdum. Biraz fazla sıkı yaptım arkadaşlar. Evet. Şimdi iç taraftayken ne yapıyorduk arkadaşlar? Kesme işlemi. O zaman ne yapacağız? Bakın. Aynı zincir çektiğim, zincirimi burada sabitlediğim boşluğa yeniden girdim. Bir adet ilmek aldım. Ardından bir sonraki boşluğa girdim. Yeniden ilmek aldım. Ve bunları tek seferde topladım. Ardından geri kalan 4 adet ilmeği normal ördüm. Şimdi diğer tarafta yaptıklarımızın aynısını burada yapacağız arkadaşlar. Sadece burada tersten başlamamız gerekiyordu. Onu gösterdim size. Her defasında iç taraftan ilmeklerinizi kesin. En son bir adet sık iğneniz kaldığında yine bir adet zincirle yukarı çıkıp o sık iğnenin üzerine bir adet sık iğnenizi de yapın. Ardından bu defa zincir çekip kesmeyeceksiniz. Bu aşamaya geldiğinizde yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar şu bölümü sizinle birlikte tamamlamak istiyorum. Bakın en son 2 adet sık iğnem var. Bir adet zincirle yukarı çıktım öncelikle. Bakın sıradaki boşluğa girdim, ilmek aldım, tığımda bekletiyorum. Bir sonraki boşluğa girdim, ilmek aldım ve ardından tığımdaki bu 3 ilmeği bakın tek seferde topladım. Dolayısıyla bakın sadece bir adet sık iğneye düştü. Hemen bir adet zincir çektim. Bakın sadece bir adet sık iğnem var. Ama ne yapıyoruz dedik? Hemen bu sık iğnenin tepe boşluğuna girip bir adet sık iğne yapıyoruz dedik. Şimdi bu aşamada arkadaşlar lütfen ipinizi kesmeyin. Öncelikle bir adet zincirinizi çekin ve bakın örgünüzü şöyle bir çevirin. Şimdi motifimizin, çantamızın ön ya da arka parçasının etrafına bir sıra sık iğneden çerçeve yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bir adet zincirle yukarı çıktık. Şimdi arkadaşlar biz toplamda 22 sıra örmüş olduk. Bakın 16 sıra ördük. 6 sıra da daha sonradan şu iki kenarı yaptık. Dolayısıyla toplamda 22 sıra örmüş olduk. Dolayısıyla bakın bu sırada 22 adet sık iğne yapmamız lazım. Keza diğer sırada da 22 adet sık iğnemizi yapacağız. Taban bölümünde ise
Hatırlarsanız burada bizim, 29 zincirle başlamıştık. 28 adet sık iğnemiz vardı. Bu alt bölüme de dolayısıyla 28 adet sık iğnemizi yapacağız. Bakın bir başlayalım birlikte. Şimdi en son 1 adet zincirimizi çektik. Bakın örgümüzü çevirdik. Şimdi hemen batacağımız nokta, bakın arkadaşlar, benim birinci sıram neresi? Bakın, ilk batacağım nokta, bakın bir zincirimi sökeyim ki daha net görebilirsiniz diye. Benim son sıram, son örgü yapmış olduğum sıram bakın burası arkadaşlar. Bu sıraya şimdi ilk sık iğnemi yapacağım. Hemen önce kasmaması adına bir adet zincirimizi çekelim. Ardından bakın ilk sıraya batıp bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından bakın ikinci batacağım yer. Şimdi arkadaşlar aslında birinci batacağımız yer, ikinci batacağımız yer diye bir şey yok. Şöyle daha net söyleyeyim size, belki daha doğru olur. Her sıraya, bakın, her sıraya denk gelen şu boşluklara birer adet sık iğnelerimizi yapacağız. Yalnız sık iğne yaparken arkadaşlar bakın bir battığımız yer şu şekilde olacak. Bir sonraki battığımız yer bakın geniş olacak. Geniş yere girdiğiniz zaman şuraya komple girmeyin. Bakın şuradaki ip var. Şuradaki ipi alın, alttaki ipi almayın. Bu ipi alın, ardından şu diğer taraftaki ipi alın. Dolayısıyla bakın bir adet ip altta kalmış olacak. Yani şey gibi düşünün arkadaşlar, başak desenleri var ya bizim. Hep başak desenlerinin iç içe geçmiş zincirlerimiz sonucu oluşan başak desenlerimiz nasıl vardı? Şöyle 2 adet zincirden oluşan. Aynı mantıkla düşünün. Bakın sadece bu 2 ipi alacağım. Alttaki ipi, şuradaki ipi almayacağım. Bakın keza burada da aynı şekilde bakın. Komple içine girmedim arkadaşlar. Girmenizde şöyle sadece görsel bir hata olur. Yani bir sakınca yok, tabii ki örgünüz sökülmez. Ama şurada büyük bir boşluk elde edersiniz. Ama dediğim noktalara batarsanız boşluklarınız bakın bir ip altta kaldığı için çok büyük olmaz. Dolayısıyla bakın bir adet sık iğnemizi yaptık. İkinci sık iğnemizi nereye yapacağız dedik? Bakın şu ipe. Bakın ipi aldım. Sadece bir adet ipi aldım. Devam ettirdim. Bakın arkadaki ipi de alıyorum. Alttaki ipi almadım. Bakın burası benim ikinci sık iğne noktam. Bir sonraki bakın şuradaki boşluk. Bir boşluğumuz geniş oluyorsa bir boşluğumuz dar oluyor arkadaşlar. Hep sıraya denk gelen, bakın sıraya denk gelen yer burası. Şimdi bu şekilde devam ettirin arkadaşlar. Hatta bakın ilk sık iğnenizin şu şekilde tepe boşluğuna bir adet işaretleyici takabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü daha sonradan dikme aşamasında tam bu işaretleyicilerimizin olduğu yerden dikme yapacağız. Takmasanız ne olur? Çok büyük bir sakınca doğurmaz. Ama hani daha sonra nereden dikeceğimi bulamam derseniz yapmanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar bu kenara toplamda 22 adet sık iğnemizi yapalım, ardından yeniden görüşelim. Arkadaşlar birinci kenarımızın bakın 21 adet sık iğnesini tamamladım. 22.yi birlikte yapalım istiyorum. Bakın arkadaşlar son batacağım nokta. Başlangıçtaki şu ipinizi şu şekilde çektiğiniz zaman bakın burada kocaman bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğun hemen bakın altında bir ip var. Bu ipe tığınızı geçirin ama tığınızı devam ettirip bakın arkadaki ipe de batın. Bakın şu şekilde arkadaki ipe de batın. Hemen bir adet buradan ilmek alın ve sık iğnenizi yapın. Bakın 22. sık iğnemizi buraya yaptık. Ardından arkadaşlar bakın ilk batacağım nokta, yani bu kenarı bitirdim. Şimdi şu alt kısımda 29 adet zincirle başlayıp 28 adet sık iğne yapmıştım ya arkadaşlar. Bakın oraya geçiyorum. Bakın ipinizi şu şekilde yine çektiğinizde ilk zincirim var benim. Hemen şu ipi de bu aşamada bir gizleyeceğim. Bakın bu ilk zincirin altına giriyorum. Bakın bu da benim şu alttaki kenarın ilk sık iğnesi olacak. Ne dedik? Bu alttaki kenara da toplamda 28 adet sık iğne yapacağız dedik. Bakın bu birinci sık iğnemdi. Hemen bir saniye arkadaşlar, şurayı bir düzeltmem lazım. Olmazsa şu gizlemeyi daha sonra şu ilk
sık iğneyi yaptıktan sonra yapayım. Bakın bu birinci sık iğnemdi. Ardından bakın tek tek şu zincirlerin içerisine geçeceğim. Zaten burada benim toplamda 28 adet zincirim var. Her zincirin içerisine girip bir adet ilmek alıp sık iğne yapacağım. Her zincire dediğim gibi sadece bir adet sık iğnemizi yapacağız. Tabii bu aşamada arkadaşlar bu bizim tabandaki zincirlerimiz olduğu için biraz sıkı olabilirler. Şimdi bakın bu kenara 22 adet sık iğnemizi yaptık. Köşeye geldiğimizde bakın herhangi bir noktaya çift batmak yok. Her boşluğa sadece bir adet sık iğne. Ardından tabandaki bölüme geçtik. Şu alt bölüme geçtik. Bakın burada da 28 adet sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnelerin de karşısına denk gelen zincirlere girip yine 28 adet sık iğnenizi yapacaksınız. Ardından şu kenarda nasıl 22 adet sık iğne yaptıysak bakın bu kenara da aynı şekilde 28 adet sık iğnenizi yapın. Tam bitişte özür dilerim 22 adet sık iğnenizi yapın. 28 bu kenara yapıyorduk arkadaşlar. 22. sık iğnede tekrar görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın 21 adet sık iğnemi yaptım. Hemen 22.'yi bakın birlikte yapalım. İpimizi kesmiş olduğumuz noktanın bakın hemen altında şurada bir ip var. Bu ipin içinden geçtim. Bakın arkadaki ipin içinden de geçtim. Hemen buradan bir adet ilmek alıyorum ve 22. sık iğnemi buraya yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu dış taraftaki üç kenarı bitirdik. Şimdi bu içteki şu orta kenarı bir de şu kesme yaptığımız kenarları yapacağız arkadaşlar. Bakın benim en son sık iğne yapmış olduğum sıra aynı zamanda bu iç tarafa geçtiğim zaman ilk sıra olacak. Dolayısıyla bakın aynı boşluğa yeniden girdim. Bir adet ilmek aldım ve bir adet daha sık iğne yaptım. Bu defa bu ikinci yapmış olduğum sık iğne şu içteki tarafın sık iğnesi olacak. Şimdi arkadaşlar ikinci batacağım nokta bakın şurayı şöyle bir güzelce düzeltelim. Şimdi ikinci sıram bakın benim burası arkadaşlar. Hemen buraya girdim. Bakın bir adet ilmek aldım. Bu aşamada arkadaşlar ipimi de gizlemeye çalışıyorum. Bakın sık iğnemi yaptım. Bu benim ikinci sık iğnemdi arkadaşlar. Toplam hatırlarsanız 6 sıra yapmıştık buraya. Dolayısıyla 6 adet sık iğnemizi yapalım. Bakın bu üçüncüydü. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın bir sonraki sık iğnemizi yapacağımız yer burası. Ama tek ipin altından geçmemiz gerekiyor tabii ki. Şöyle beni de zorladı. Bakın dördüncü sık iğnemiz. Hemen bir sonrakine geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki sıra bakın. Ben de net göreyim. Bakın şurası. 5. Bakın hemen son sık iğnemizi yapalım. Bakın son sık iğnemizi yapacağımız nokta da şurası arkadaşlar. Bu da bizim 6. sık iğnemiz. Şimdi 6 adet sık iğne yaptık ama 6 sıraya karşılık. Bakın en son düzgün gelmesi adına şu hemen şu köşedeki noktaya da bir adet sık iğne yapın arkadaşlar. Bu da bizim 7. sık iğnemiz olsun. Bakın şu şekilde sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi bu aradaki bölümde arkadaşlar toplam 18 adet sık iğne var. Bu bölümü de tamamlayalım. Ardından bu Şimdi arkadaşlar şu ara bölüm için 18 adet sık iğnemizi yaptık. Bakın şu son kenarı da yine sizinle birlikte yapmak istiyorum. Burada hatırlarsanız 7 adet sık iğne yapmıştık. 7.'yi şuradaki kök noktaya batmıştık. Bakın yine birinci sık iğnemizi şuraya yaparak başlayacağız. Bakın bu bizim birinci sık iğnemiz. Ne dedik? Toplam 7 adet yapacağız dedik. Yalnız 7.'yi farklı yapacağız arkadaşlar. Bakın 1.'yi yaptık. Hemen 2. için şu noktaya tığımı geçirip biraz sık olmuş arkadaşlar. Şöyle bakın 2. sık iğnemi yapacağım. Evet. Bakın burası
Üçüncü sık iğne noktam. 4. Bakın şurası 5. 6. Şimdi ne dedik? 7 adet sık iğne dedik. Yalnız 7.'yi arkadaşlar sık iğne olarak değil, bakın şu şekilde, iç içe geçmiş, başakları tamamlamak istiyorum. Dolayısıyla bakın şu şekilde zincir görüntüsü yaratmak suretiyle yapacağım. Bakın 6. sık iğneden sonra bir miktar ipimi bırakıp kestim. Ardından bakın ipinizi şu şekilde çekip çıkarın. Şu işaretlemiş olduğumuz nokta bizim ilk sık iğne yapmış olduğumuz noktanın bakın tepe noktası. Şimdi tığımı buraya önce bir tersten geçireceğim. Bakın tığımı buradan ters geçirdim. Ardından ipimi alıp buradan arkaya doğru çektim. Evet. Şimdi ipimin gelmiş olduğu nokta bakın şuradaki zincirin içerisi. Bu zincirin içerisine tığımı geçireceğim ama bakın şu alttaki ipin içerisinden de geçeceğim ki ipim burada sağlam dursun. Aslında amaç yukarıdaki zincirin içerisinden geçmek. Sadece ipimi hem bir miktar aşağıya taşımak hem de daha sabit tutmak adına tığımı bir alttaki noktadan da geçirdim. Bakın tığımı buradan geçirip İpi bu defa aşağıya doğru, bu zincirin içerisinden geçiriyorum. Bakın dolayısıyla iç içe geçmiş zincir görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Şimdi örgünüzü ters çevirin arkadaşlar. Bu ipi bu şekilde bırakırsanız sökülür. Hemen alttaki bir noktadan bakın tığınızı geçirin. İpinizi buradan geçirerek öncelikle bir ilmek oluşturun. Ardından bu oluşturduğunuz ilmeğin içerisine bakın bir miktar, bir adet özür dilerim zincir çekerek ipinizi burada güzelce sıkılayıp sabitleyin. Ardından arkadaşlar bakın ipinizi şöyle bir miktar aşağıya taşıyıp gizleyebilirsiniz. Yalnız polyester ipler arkadaşlar bakın şu ucuna dikkat ettiğinizde ipin kendisi sökülme eğilimindedir. Dolayısıyla arkadaşlar polyester iplerinizin muhakkak ucunu yakın. Bakın şöyle bir noktadan daha geçirebilirsek bizim için yeterli olacak. Şimdi bu miktar yeterli. Şu fazla miktarı bir keseceğim öncelikle. Ardından arkadaşlar bakın aynısını diğer iplerime de yapacağım. Sadece bir saniyeyi göstereyim ki arkadaşlar size örnek olsun. Bakın şöyle ipinizin ucunu yakın ve hemen çakmağınızın tersiyle şu şekilde bastırarak sabitleyin. Bakın hem ipinizin sökülmesini engellemiş olursunuz hem de ipinizi bu noktaya yapıştırmış olursunuz. Şimdi diğer iplerime de daha sonra aynı şekilde sabitlemeyi yapmak suretiyle sabitlemeyi yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu bitmiş haliyle bir ölçülerini vermek istiyorum size. Bakın hatta etrafta küçük küçük polyester ipin sökülmesinden kaynaklı olarak küçük ipçikler var arkadaşlar. Şimdi hemen bir ölçülerimizi verelim. Bakın çantamızın şu an bir parçasının eni 26 santimde. Şu 16 sıralık yeri ölçtüğümüz zaman 14,5 santim oldu. Diğer, şöyle kulak yaptığımız bölümü de ölçtüğümüzde 19 santim hatta 19,5 santim oldu. Şimdi arkadaşlar bu parçayı da bir kenara bırakacağım. Bakın çantamızın ön ve arka parçaları hazır. Şimdi, yan körükleri ve de tabanı tek bir, parça olarak öreceğiz arkadaşlar. Bunun için ben diğer renk ipime geçeceğim. Sizler dilerseniz aynı renk ipinizle devam edebilirsiniz. Ben bu çantayı 2 renk yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın hemen bir adet
başlangıç zinciri oluşturdum. Dediğim gibi bu zincirinizi güzelce bir sıkılayın. Ardından hemen 9 adet zincir çekeceğiz. Şurası çok gevşek oldu. Bakın hemen 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 5'i yeniden yapalım. 6, 7, 8 ve de 9. Şimdi arkadaşlar bu 9 adet zincir bakın çantamızın şu yan genişliğini oluşturacak. Dolayısıyla taban genişliğini de oluşturacak. Şimdi arkadaşlar bakın çantamızın şu kenarında 22 adet sıramız. Dolayısıyla 22 adet zincirimiz var. En son 22 adet sık iğne yapmıştık buraya hatırlarsanız. 22 adet de burada, 28 adet de burada. Yani toplam 72 sıra olarak öreceğiz bu zincirimizi. Zincirimize yine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın son zincirimizi atladık. Yine zincirimizin ters tarafından şu tek başına duran iplerden ilmek alacağız. Bakın son zincirimizi atladık. Sondan bir önceki zincirin içerisine girdim. Bu arada tığınızdaki ilmek şöyle arkadaşlar. Makul miktarda bir sıklıkta olsun ama zincirinize girip aldığınız ilmeği şöyle bir miktar uzatın. Bakın 8 adet sık iğne yapacağız. Şöyle bakın. Birinci sık iğnemizi yaptık. Bu bizim ikinci sık iğnemiz. Bakın hemen devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve de 8. sık iğnemiz. Şimdi arkadaşlar bu 8 adet sık iğnenin şöyle bir genişliğini size vermek istiyorum. Bakın tam olarak 7 santime denk geliyor. Siz bu aralığı şayet 7 santim değil de daha fazla isterseniz arkadaşlar zincir sayınızı daha fazla tutabilirsiniz. Yahut kullanmış olduğunuz ip benim ipimden farklılık arz edebilir, daha ince olabilir, daha kalın olabilir. Dolayısıyla bakın benim 8 adet sık iğne sonucu elde etmiş olduğum uzunluk, genişlik özür dilerim 7 santime denk geliyor. Şimdi arkadaşlar bu bizim birinci sıramızdı. Yapacağımız hiçbir şey yok. Herhangi bir arttırma yok, eksiltme yok. Sadece bir adet zincir çekip bir sonraki sıraya geçeceğiz. Örgünüzü ters çevireceksiniz ve yine 8 adet sık iğnenizi yapacaksınız. Şimdi bu şekilde toplam 72 sıra örelim, ardından yeniden görüşelim. 72 sırayı tamamladık arkadaşlar. Bakın hemen bir ölçülerini vereyim size. Uzunluğu yaklaşık 62 santim oldu. Bakın genişliği de şu şekilde 7 santim oldu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu parça tabanı ve de yan körükleri oluşturacak. Şimdi bir sıra boyunca yapmış olduğumuz bu 8 adet sık iğne ile başlayıp 72 sıra ördüğümüz sık iğnelerin bakın etrafına bir sıra sık iğne geçeceğiz. Sık iğneden çerçeve yapacağız. Bakın bunun için son batmış olduğum sık iğne noktam burası. Aynı boşluğa yeniden girdim. Bakın bir adet sık iğne yaptım. Dilerseniz bakın buraya şu şekilde bir adet işaretleyici takarak yerinizi belirleyebilirsiniz. Bakın hemen takalım mesela. Şöyle bir adet işaretleyicimizi takalım. Şimdi diğer parçada yaptığımız gibi her sıraya bir adet sık iğne gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Bakın ilk sıraya sık iğnemizi yaptık. İkinci sıraya arkadaşlar yapacağımız nokta burası. Şimdi her noktayı size tek tek göstermeyeceğim. Sadece sıraya karşılık gelen yere girip bir adet sık iğnenizi yapın arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi 72 sıra yapmıştık. Dolayısıyla bakın şu kenara 72 adet sık iğnemizi yapalım. Ardından yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın 70 adet sık iğnemizi yaptık.
Hemen son 2 sık iğnemizi bir birlikte yapalım istiyorum. Bakın, 71. sık iğnemi ilk sık iğne yapmış olduğum sıranın denk gelen yerine yapacağım. Bakın bu benim 71. sık iğnem. 72. sık iğneyi ise arkadaşlar bakın şurada benim ilk zincirim var. Bu ilk zincirin altından giriyorum. Bakın buradan bir adet ilmek alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 72.'yi de bu şekilde yaptık. Başlangıçta hatırlarsanız 8 adet sık iğne ile başlamıştık. Şimdi bu 8 adet sık iğnelik bölüme yine 8 adet sık iğne yapacağız. Şimdi son batmış olduğunuz boşluğa yeniden batın arkadaşlar. Çünkü bakın bu battığımız sık iğne şu uzun kenar içinde. Şimdi kısa kenar için aynı boşluğa tekrardan batıyorum. Bakın bu kısa kenarımın birinci sık iğnesi. Ardından devam eden her zincirin altına girip birer adet sık iğne yapacağız. Şimdi burası bizim başlangıç sıramız olduğu için haliyle biraz sıkı oluyor. Şimdi polyester ipler de arkadaşlar bildiğiniz gibi gevşek örülmeyi çok fazla sevmezler. Dolayısıyla biraz sıkı örmüşüm. Şöyle biraz beni zorlayarak sık iğnelerimi yapacağım ama. Hemen son 2 sık iğnem kaldı arkadaşlar. Bakın bu 6. sık iğnemdi. Bu benim 7. sık iğnem ve son boşluğa girip 8. sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi yine uzun kenara döneceğiz arkadaşlar. Buranın başlangıcını göstereceğim size. Ardından sizin devam etmenizi isteyeceğim. Şimdi nasıl burada köşeye 2 adet sık iğne yaptıysak buraya da yine ikinciyi yapacağız. Çünkü bu ilk yaptığımız sık iğne arkadaşlar bakın bu kısa kenarın 8. sık iğnesiydi. Şimdi yapacağımız ise uzun kenarın 1. sık iğnesini oluşturacak. Bakın bu benim 1. sık iğnem. Yine, bu sırada arkadaşlar hatırladığınız gibi 72 sıra örmüştük. Yalnız bu sıraya 71 adet sık iğne yapacağız. 72.'yi burada, zincir yapmak suretiyle oluşturacağız. Bize sonuç itibariyle 72 adet boşluk gerekiyor çünkü. Bakın bu benim 1. sık iğnemdi. Hemen 2'nciye şöyle bu benim 2. sık iğnem. Ve bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Her sıraya denk gelen boşluğa birer adet sık iğnelerimizi yapalım. 71. sık iğnede yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın 71. sık iğnemi yaptım. Bu kenarda 72 yapmıştık hatırlarsanız. Burayı 71'de bırakıp 72.'yi sadece zincir boşluğu olarak yapacağız. Bakın 71. sık iğnenizi yaptıktan sonra şöyle bir miktar ipinizi bırakıp kesin. Ardından arkadaşlar bakın şu şekilde ipinizi çekip çıkarın. Şimdi bakın benim bir üst sırada şimdi arkadaşlar bakın bu kenara dolayısıyla çerçeve için dönmedik. Bakın buradan başladık. Bu kenarı bitirdik, döndük. Diğer uzun kenarı yaptık. Bakın bu kenara çerçeve yapmayacağız. Şimdi bakın benim ilk yapmış olduğum sık iğnenin bakın neticesinde oluşan zincir bu. Şimdi bu zincirin içerisine şu şekilde tığımı bir tersten geçireceğim. Şimdi ardından bakın ipimizi buradan alıp arkaya doğru çekeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar polyester ipi yakmamızın sebebi bu. Bakın kendi içinde sökülmeye başladı bile. Şimdi bu ipimizin bakın bu ipimizin geldiği zincir bu. Dolayısıyla kesmiş olduğumuz ipi yeniden bu zincirin içerisine geçireceğiz ki kesintisiz bir zincir hattı elde etmiş olalım. Bunun için bakın bu zincire tersten gireceğim ama şu alttaki bakın şu ipin içinden de geçeceğim ki ilmeğimi yani ipimi daha doğrusu hem bir sıra aşağıya taşısın hem de ipim daha sıkı dursun. Bakın her iki ipin içerisinden de geçtim. Bakın zincirin içinden çıktım bu arada. Şu şekilde göstereyim. Ardından ipimi çekip buradan çıkaracağım. Dolayısıyla şu şekilde
kesintisiz bir zincir hattı elde etmiş olacağım. Şimdi bu ipinizi tabii ki daha önce dediğim gibi bu şekilde bırakmıyorsunuz. Aksi halde sökülür. Şöyle alttan bir noktadan arkadaşlar tığınızı geçirin ve bu ipinizle bu noktada bir ilmek oluşturun. Ardından bir adet zincir çekerek ipinizi burada güzelce bir sıklayın. Şimdi, daha sonra ben bu ipimi yürütüp gizleyeceğim ve dediğim gibi muhakkak ucunu yakmayı unutmayın. Yaktıktan sonra da şöyle, örgünüze yapıştırabilirsiniz. Şimdi bu parçamızı da bir kenara bırakalım. Hemen arkadaşlar, ceplere geçmek istiyorum. Bakın şu şekilde cepler yapacağız. Şimdi çantamızda toplam 5 adet cep var. Bu 5 adet cepin 4 adedi şu şekilde kapaklı, şu şekilde kapaklı, 1 adedi kapaksız. 2 adedin boyu diğer ikisine nispeten daha büyük olacak. Şimdi bunun için bakın önce şu cebimize başlayalım. Kapağı daha sonra yapacağız. Küçük olanı da anlatacağım size. Sadece ilmek sayısı, başlangıçta çektiğimiz zincir sayısı değişecek. Şimdi bakın bunun için 12 adet zincir çekiyorsunuz ve son çekmiş olduğunuz zinciri yükselti amacıyla kullanacağınız için 11 adet sık iğne yapıyorsunuz. 11 adet sık iğne yaptıktan sonra toplamda bakın 12 sıra örüyorsunuz. Şimdi bu cebi bir kenara bırakalım. Bakın 12 sıra ördükten sonra yani 11 adet sık iğne toplam 12 sıra. Şimdi 12 sıra ördükten sonra çerçeve yapacağız arkadaşlar. Bakın bunun için son sık iğnemi yaptım. Şöyle elimi bir miktar öne çekeyim. Bakın son sık iğnemi yaptım. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Aynı boşluğa yeniden giriyorum ve bir adet daha sık iğne yapıyorum. Bakın bu benim birinci sıramın sık iğnesiydi. Şimdi ikinci sıranın sık iğnesini arkadaşlar bakın şuraya yapıyorsunuz. Kendiniz zaten görebilirsiniz arkadaşlar örgüyü elinize aldığınız zaman. Bir sırada bakın şöyle, boşluklar var. Boşluğa giriyorsunuz. Bir sonraki sırada şöyle, ipin altından geçiyorsunuz. Yalnız ipin altından geçerken daha önce dediğim gibi şöyle komple tığınızı geçirmeyin. Geçirebilirsiniz, tercih size kalmış ama ben şu öndeki ipi alıyorum, ardından bakın tığımı devam ettiriyorum. Sadece arkadaki, şu arkadaki ipin sadece bir tanesini alıyorum. Dolayısıyla bakın şurada benim altta bir ipim kalıyor. Bu şekilde yapınca arkadaşlar çok fazla boşluk oluşmuyor burada. Dolayısıyla bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bakın bu benim ikinci sık iğnemdi. Hemen üçüncü sık iğnemizi yapalım. Hızlı hızlı yapalım arkadaşlar bu sırayı. Zaten 12 adet, yani 12 sıra ördüğümüz için 12 adet sık iğne yapacağız. 9. Bakın 4, 10. Şimdi bakın 11. sık iğnemi yapacağım boşluk. Burası 11. 12. sık iğnemi yapacağım boşluk ise ilk sıradaki zincirimin bakın içi, altı. Buraya 12. sık iğnemi yapacağım. Şimdi başlangıçta burada hatırlarsanız 11 adet sık iğne oluşturduk. Şimdi bu sıraya 11 adet sık iğne yapmamız gerekiyor. Şimdi aynı boşluğa az önce sık iğne yapmış olduğum aynı boşluğa yeniden batacağım. Bu defa diğer kenarın birinci sık iğnesini oluşturacak. Bakın bu bir. Hemen zincirlerin altına devam ediyorum. Tabii bu ilk sıra olduğu için biraz sıkı arkadaşlar. Bakın 2, son sık iğne boşluğumdayım. Toplam 10 adet sık iğne yaptım bu kenara. Bakın 11. sık iğneyi şu ipimin, bakın şu ipi çektiğinizde şurada zaten boşluğu görünüyor. Hemen buraya 11. sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi diğer kenara geçeceğiz arkadaşlar. Diğer kenar için bakın bu boşluğu yeniden kullanmayacağım. Son batmış olduğum boşluk burası. Benim ilk sıram bir üstte kalıyor. Bakın ilk batacağım nokta hemen bir üstteki şu iplerin altı olacak.
Dolayısıyla burada aynı boşluğa yeniden batmayın arkadaşlar. Hemen üste çıkın. Bakın şuradaki ipin, bu arada kısa ipimi de gizleyeceğim. İplerimin altından geçtim ve birinci sık iğne. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. İkinci sık iğnem. Şimdi bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Bakın bu sıra üçüncü kenarımın da sık iğnelerini yaptım. Toplam 11 adet sık iğne yaptım. Bakın 12.yi şimdi birlikte yapacağız. 12. sık iğneyi arkadaşlar sıranın başında bakın şu şekilde bir başak desenim var. Bunun altından girmek suretiyle bakın sık iğnemi yapacağım. Hemen buraya girdim. Bir adet ilmek aldım ve sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın şu kenara dokunmayacağız. Hatta dilerseniz bakın şu başlangıçta aynı boşluğa 2 adet sık iğne yaptık ya arkadaşlar çerçeveyi yapmak için. Bunun bakın bu çerçeveye ait olan ikinci batmış olduğumuz sık iğneyi şu şekilde bir işaretleyici takarsanız en azından bir başlangıç ve bitiş noktanızı belirlemiş olursunuz. Şimdi bakın 12. sık iğnemi yaptım. Dolayısıyla bakın buraya şu kenara 12 adet sık iğne yaptım. Şu kenara 11 adet sık iğne yaptım. Bu kenara 12 adet sık iğne yaptım. Bu kenara artık dönmedim. Şimdi bir adet zincir çekip örgünüzü çevireceksiniz. Şimdi yapacağınız şey şu arkadaşlar. Yapmış olduğumuz 12, 12 ve 11 adet sık iğnenin her birinin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak 2 sıra daha öreceksiniz. Bakın hemen birinci sık iğneyi yapalım. Ardından dilerseniz bakın yine bir işaretleyici takabilirsiniz. Bu işaretleyici takmak tamamen opsiyonel arkadaşlar. Eğer karıştırmam diyorsanız hiç takmanıza dahi gerek yok. Ben de diğer işaretleyicimi bulamadım arkadaşlar. Bu metal işaretleyiciyi takmaya çalışıyorum ama bu da beni bir miktar şöyle zorladı. Bu daha çok çünkü şiş örgüsünde kullanılan bir işaretleyici olduğu için buradan biraz evet bakın birinciyi işaretledim. Geri kalan her sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapın arkadaşlar. Bakın 12 buradaydı, 11 sık iğne buradaydı, 12 sık iğne buradaydı. Yani toplam 35 adet sık iğne yapıyor. Bu sırayı bitirin arkadaşlar. Ardından bir adet zincir çekin, örgünüzü yeniden çevirin ve bir sıra daha örün. Ardından yeniden görüşelim. Yapmış olduğumuz çerçevenin üzerine 2 sıra daha giderek bakın toplamda 1, 2, 3 sıra yapmış olduk. Bakın hemen son sık iğnemi sizinle birlikte yapacağım. İşaretleyicimi çıkardım ve son boşluğuma batıp bir adet ilmek aldım ve sık iğnemi yaptım. Şimdi sık iğnenizi yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir miktar ipinizi bırakın. Ardından kesebilirsiniz. Bakın ipimizi şu şekilde çekip çıkarıyoruz. Ardından şimdi bakın benim bakın ilmeğim burası. İlmeğimin altındaki ip değil, ondan sonraki ip olan bakın şöyle bir ben de net göreyim. Bakın şu ipin içerisinden geçeceğim. Biraz sık olmuş arkadaşlar. Onun için tığımı geçirmekte bir miktar zorlandım. Bakın ipimi buradan geçireceğim. Ardından arkadaşlar ipinizi öncelikle bir miktar aşağıya alın. Ardından bir ilmekle zincir çekip kilit oluşturacağız, düğüm oluşturacağız arkadaşlar o bölgede. Şimdi bakın ipimizi alt kısma bir miktar aldık. Hemen yakın bir noktadan tığımı yeniden geçiriyorum. Bakın bir adet ilmek oluşturuyorum. Ardından bir adet zincir çekip burada ipimi güzelce sıkılıyorum. Şimdi daha sonradan ipimi yürüteceğim ve ucunu yakıp örgüme sabitleyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar ceplerimiz bu şekilde. Sizler tek renk olarak çalışacaksanız arkadaşlar şöyle diğer cebimi de alayım.
Bakın ben 2 renk olarak çalıştım. İkisinin büyüklüğü de aynı. Tek renk, olarak da çalışabilirsiniz. Şimdi bakın cepleri bir kenara bırakayım. Hemen cebin şu şekilde, kapağını bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi cebin kapağı için arkadaşlar toplam 14 adet zincirle başladım. 13 adet sık iğne yaptım. Ardından bunu 5 sıra olarak ördüm. Şimdi bakın 6. sıraya birlikte başlayacağız. Her sıra geçişinde bildiğiniz gibi şöyle bir adet zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi 6. ve 7. sıralarda arkadaşlar sağdan ve soldan birer ilmek eksilteceğiz. Sağ baştan ve sondan. Şimdi bakın sıradaki ilmeğin içerisine girdim. Boşluğun içerisine girdim. Bir adet ip aldım. Tığımda beklettim. Ardından bir sonraki boşluğun içerisine girdim. Bir adet ilmek aldım. Ardından tığımdaki 3 adet ilmeği bakın tek seferde topladım. Son 2 ilmek hariç, son 2 boşluk hariç geri kalan her boşluğa bir adet ilmek, özür dilerim sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Sıranın sonunu hemen yine bir birlikte yapalım. En azından bir 6. sırayı size göstermiş olayım. 7. sıra 6. sıranın tekrarı olduğu için arkadaşlar burayı size sonuna kadar göstermeyeceğim. Bakın hemen son sık iğnemi yaptım ve geriye 2 adet boşluğum kaldı. Sıradaki boşluğun içerisine girdim. Bir adet ilmek aldım. Bakın tığımda bekletiyorum. Ve son boşluğun içerisine girdim. Bir adet ilmek aldım. Tığımdaki 3 adet ilmeği tek seferde topladım. Şimdi arkadaşlar 13 adet sık iğnemiz vardı bizim 5. sıranın sonunda. 6. sıranın sonunda arkadaşlar baştan ve sondan birer adet eksilttiğimiz için 11 adet sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir adet zincirle yukarı çıkacağız ve 6. sırada her ne yaptıysak aynısını bakın 7. sırada tekrar edeceğiz. Bir birlikte başlayalım, sonra sizden devam etmenizi isteyeceğim. Bakın ilmeğimin içerisine girdim, boşluğumun içerisine girdim, bir adet ilmek aldım. Bir sonraki boşluğun içerisine girdim, yeniden ilmek aldım, 3 ilmeği tek seferde topladım. Şimdi son 2 ilmek hariç yine her boşluğa birer adet sık iğnenizi yapın arkadaşlar. Son ilmeğe geldiğinizde, son 2 ilmeğe geldiğinizde başta yaptığımız gibi ilmek sayınızı düşürün. Dolayısıyla bakın 7. sıranın sonunda 9 adet sık iğnenizin kalmış olması gerekiyor. Ardından arkadaşlar 8. sıraya başlayın. 8. sırada hiçbir eksiltme yapmayın. 9 adet sık iğnenizin her birine birer adet sık iğnenizi yapın. Ardından yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar 6. ve de 7. sıralarda baştan ve sondan birer adet eksilttik. Bakın dolayısıyla başlangıçta 13 olan sık iğne sayımız 9'a düştü 7. sıranın sonunda. 8. sırada herhangi bir arttırma yahut eksiltme yapmadık. Bu 9 adet sık iğnenin her birinin tepe boşluğuna birer adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın bu 3 kenara yine çerçevemizi yapacağız. Bunun için son sık iğne yapmış olduğum yere bakın tekrardan batıyorum. Bakın bu benim 1. sık iğnem. Şimdi 8 sıra ördüğümüz için bakın bu kenara 8 adet sık iğne yapmamız gerekiyor. Başlangıçta 13 adet sık iğnemiz olduğu için bu alt bölüme 13 adet sık iğne yapmamız gerekiyor. Diğer kenarda yine 7 adet sık iğne ama arkadaşlar şu şekilde 6 adet sık iğne yapacağız. Aynen çantamızın bu yan körüklerini ve tabanını oluşturan parçada olduğu gibi son sık iğneyi, son boşluğu daha doğrusu şuradaki zincirle bağlamak suretiyle yapacağız. Bakın dolayısıyla 1. sık iğnemizi yaptık. Şu kenara tekrardan göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece her sıraya birer adet sık iğne yapın. 8 sıramız olduğu için bu kenarda 8 adet sık iğnemiz olacak. 8. batacağınız nokta bakın burası. O sizi şaşırtmasın. Ardından buraya tekrar batıp bu defa bu bölüme toplamda
13 adet sık iğne yapacaksınız. Ardından arkadaşlar bakın 13. sık iğnenizi yaptıktan sonra bu boşluğa tekrar batmayın. İlk batacağınız yer burası. Bir üst sıraya geçin. Ardından buraya 7 adet sık iğnenizi yapın. 8. boşluğumuzu birlikte oluşturacağız. Bu nokta bizim çerçevemizi yapmaya başladığımız nokta. Şimdi 8 sıra ördüğümüz için bakın 8 adet sık iğnemizi yaptık. Ardından örgümüzü çevirdik. Başlangıçta 13 adet sık iğne ile başladığımız için bu 13 adet sık iğnenin karşılığına denk gelen, tam karşısına denk gelen bakın şu şekilde başak desenleri vardı. Bu başak desenlerinin içerisinde yani zincirlerin içerisine batmak suretiyle 13 adet sık iğnemizi de yaptık. Geldik bu kenara. Şimdi bu kenar 8 sıra olduğu için haliyle bu kenarda 8 sıra. Ama ne dedik? Biz 8. boşluğumuzu çünkü bize birleştirme için 8 adet daha doğrusu simetrik olması için 8 adet boşluk gerekiyor. Şimdi bu kenarda evet sık iğneyle elde ettik o boşluğumuzu ama bakın bu kenarda 8. boşluğu sık iğne olarak elde etmeyeceğiz. Yani bakın 7 adet sık iğnemizi yaptık dolayısıyla. 7 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra şöyle makul bir miktarda ipinizi bırakın yaklaşık bir 7-8 santim kadar ardından kesin ve bakın ilmeğinizi şu şekilde çekip çıkarın. Şimdi bakın ilk sırada daha doğrusu bu benim 8. sıramdı. Bu 8. sıranın başında ilk yapmış olduğum bakın sık iğnemin tepe boşluğu burası. Buraya tığımı bir tersten geçireceğim. Bakın şu şekilde tersten geçirdim. Ardından bu ipi önce bir arkaya doğru çekeceğim. Şimdi yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın iç içe geçmiş zincirler var. Ben buraya bir sık iğne yaparsam bu zincir hattı kesintiye uğrayacak. Dolayısıyla bu şekilde bir zincir hattı oluşturacağım. Şimdi bu ipim bakın bu kesmiş olduğum ipim nereden geliyor? Şu zincirin içerisinden geliyor. Dolayısıyla bakın bu zinciri pardon özür dilerim bu ipi yeniden bu zincirin içerisine alacağım ki böyle zincirler iç içe kesintisiz olarak devam etsin. Şimdi bunun için benim ipimi geçirmem gereken nokta bakın aslında şuradaki zincirin içi. Şöyle tığıma tersten geçirip ipimi buradan aşağıya alacağım. Ama bakın şu şekilde göstereyim ama şu alttaki bakın şurada bir ip daha var. Bakın bu ipin de altından geçeceğim ki böylelikle bu ipimi şu zincir hattının içerisinden geçirdiğim zaman hem ipim bir sıra daha aşağıya kaymış olsun hem de ipim burada daha sıkı tutulmuş olsun. Bakın arkadaşlar dolayısıyla iç içe geçen zincirlerimiz bu şekilde bizim kesintisiz devam etmiş olacak. Şimdi bu ipi tabii ki bu şekilde yine bırakmayacağız. Şöyle bakın hemen alttan bir noktadan tığımı geçireceğim öncelikle ama burada ince bir tığ istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım şu tığla yapmaya çalışalım. Bakın alttan bir noktadan tığımı geçireceğim. İpimi öncelikle bakın buradan geçirip bir ilmek oluşturacağım. Ardından bu ilmeğe bakın ipimle bir zincir çekeceğim. Böylelikle ipimi burada güzelce bir düğümlemiş olacağım. Burayı çok güzel sıkılayın arkadaşlar. Daha sonradan ben bu ipi yine gizleyerek yürüteceğim ve en son dediğim gibi bakın polyester ip şu şekilde sökülme eğilimindedir. Kastettiğim buydu arkadaşlar. Muhakkak ucunu yakıp tutturun. Şimdi bu parçayı da tamamladık arkadaşlar. Bakın bu bizim cebimizi oluşturacak. Cebin kenarına 3 sıra geçmiştik ya arkadaşlar. 3 sıra böyle şu üst taraf hariç 3 kenara 3 sıra çerçeve yapmıştık. Şimdi bu da cebimizin derinliğini oluşturacak dolayısıyla bu 3 sıralık bizim sık iğnemiz. Şimdi bakın bu cebimiz olacak. Bu da cebin kapağını oluşturacak. Şimdi aynı ölçülere sahip bir cep daha yapmanız gerekiyor. Ben çantamı 2 farklı renkte yapmak istediğim için cebimin diğerini de haliyle farklı renk yaptım. Yani ön tarafa çantanın ön tarafına iliştireceğim cepler benim 2 farklı renkte olacak. Şimdi
Buna ek olarak arkadaşlar bir de çantanın yan körüğüne yine aynı mantıkla ama daha düşük ilmek sayısı ve sıra sayılarıyla yapacağımız bakın küçük cepçikler var. Hatta şu şekilde bakın gösterirsem, hatta şöyle tezat renkle göstereyim. İkisinin boyunun farklı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi çantanın yan tarafına 2 adet küçük cep ayrıca yaptım. Şimdi hemen notlarımı alıp şunların bir ölçülerini vermek istiyorum size arkadaşlar. Örülüşünü göstermeyeceğim çünkü aynı mantık. Diğer cepte olduğu gibi arkadaşlar zincirle başlayacaksınız ama şu cep için bunda 9 adet zincirle başlayıp haliyle 8 adet sık iğne ile devam edeceksiniz. Son zinciri dönme amaçlı kullanacağınız için 8 adet sık iğneniz kalacak. Yalnız bakın, bu cepte 12 sıra örmüştük. Bu cepte 10 sıra öreceksiniz. 10 sıra ördükten sonra aynı bu cepte olduğu gibi 3 sıra, bakın 3 sıra bunda da sadece 3 kenara, şu en üstte uygulamayacaksınız. 3 kenara 3 sıra şeklinde bir derinlik verebilmek için sık iğne yapacaksınız. Şimdi gelelim kapağa arkadaşlar. Kapak için ise bakın şu şekilde, evet. Şimdi kapak için arkadaşlar bakın bunda 14 adet zincirle başlamıştık büyük cepte. Bunda 11 adet zincirle başlayacaksınız. Dolayısıyla da birinci sırada bakın şurada 10 adet sık iğneniz olacak. Şimdi bu parçadan farkı, burada ilk önce herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan 5 sıra örmüştük. 6. sırada sağdan soldan bir eksiltme yaptık. 7. sırada yine sağdan soldan bir eksiltme yaptık. 8. sırada herhangi bir eksiltme yapmadan yine bir sıra örmüştük. Sık iğne yapmıştık. Şimdi burada 11 zincirle başladınız arkadaşlar. 10 adet sık iğne elde etmiş oldunuz. 3 sıra herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan sık iğnelerinizi yapın. Bunda 5 sıraydı, bunda 3 sıra. Bakın şöyle koyarsam sıralar denk gelir birbirine. Şimdi 3. sırayı bitirip 4. sıraya geçtiğinizde sağdan, yani baştan ve sondan birer eksiltme yapın. Keza 5. sırada da aynısını yapacaksınız. Sağda ve solda birer eksiltme yapacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar 10 adet olan başlangıçta sık iğne sayınız 4. sıranın sonunda 8 sık iğneye düşecek. 5. sıranın sonunda da 6 adet sık iğneye düşecek. Ve son sırada herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan bu 6 adet sık iğnenin üzerine sadece birer adet sık iğnenizi yapıp bunu 6 sırada tamamlıyorsunuz. Bu arkadaşlar 6 sıra, bu 8 sıra hatırlarsınız. Şimdi 6 sıra ördükten sonra bunda nasıl çerçeve yaptık? Yani şu kenardan başladık. 8 sıra 8 adet sık iğne yaptık. Döndük buraya 13 adet yaptık. Döndük burada 7 adet yaptık. 8.'yi ilk şu sık iğnemizin tepe boşluğuyla bağladık. Bunda da aynısını yapacaksınız ama bakın 6 sıra ördüğümüz için bu kenara 6 adet sık iğnenizi yapacaksınız. Ardından başlangıçta 10 adet sık iğnemiz olduğu için tabana 10 adet sık iğnenizi yapacaksınız. Bu kenara geçtiğinizde bakın burası 6 adet sık iğneydi. Bu defa 5 adet sık iğne yapacaksınız. 6. boşluğu şu başlangıçtaki sık iğneyle tutturacaksınız. Şimdi bunlar bizim yan çantamızın yan tarafları için olacak cepler. Bir de arkadaşlar çantanın arka tarafına tabii bu ceplerin hepsi opsiyonel. Öne yapacağınız cepler de opsiyonel, yana yapacağınız cepler de opsiyonel, arka yapacağınız cepler de opsiyonel. Ama bu çantayı zaten gösteren bu cepler. Şimdi çantanın arka tarafı için de şöyle tek parçadan oluşan büyük bir cep çalışacağız. Bu cebe kapak yapmıyoruz. Bu cep fermuarlı olacak arkadaşlar. Bu cep için ise 25 adet zincir çekip 24 adet sık iğne yapıyorsunuz. Ve 12 sıra gidiyorsunuz. 12 sıraya gittikten sonra arkadaşlar nasıl şunlarda diğer ceplerde 3 sıra git gel yaptık şu derinliği oluşturabilmek için. Keza bakın bunda da aynı şekilde 1, 2, 3 sıra bir sık iğne ile
Şu üst kenar hariç şu 3 tarafa şöyle bir git gel yapıyoruz. Yani 12 sıra ya arkadaşlar. Şu kenara 12 adet sık iğne yapacaksınız. Tabanda 24 adet sık iğnemiz vardı. Buraya 24 adet sık iğne yapacaksınız. Burada 12 sıramız vardı. 12 adet sık iğnenizi yapacaksınız. Yani toplamda 48 adet sık iğne olmuş, elde etmiş olmanız gerekiyor. Ve bunu 2 sıra daha gideceksiniz. Toplamda 3 sırayı tamamladıktan sonra ipinizi daha önce gösterdiğimiz şekilde keseceksiniz. Yalnız dediğim gibi bu büyük parçanın kapağı olmayacak. Bunu fermuarlı olarak çalışacağız.